Merhaba. Dış ticarette yeni ufuklar, yeni uygulamalar, yeni kurallar, yeni pazarlar diyoruz. Konu böyle olunca biraz aramızda, konuşmacılar arasında fark yaratan bir isimle başlayayım istiyorum. Yasemin Hanım, Yasemin Şahin, Turboard kurucu ortağı kendisi. Bakıyorum mesela TİM'e ihracat radarı gibi bir proje yapmışlar. Aktif Banka Afrika Business Platform diye bir şey yapmışlar. Ama en önemlisi işe ihracatla da başlamışlar ilk başlangıçta. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç sektörüne dönük bir proje gerçekleştirmişler. Sizi 18 yıldır Vahap Bey'in bahsettiği gibi bu işe, yani omuzlarımıza bir yük aldık. Üniversiteden mezun olduğumuzda, hatta ben 4. sınıfa geçmiştim. Ben ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ortağım da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun. Henüz 3. sınıftayken bu büyük yükü omuzlarımıza alıp ve dedik ki 1. günden itibaren global düşünmeliyiz. O global düşünmeye başlamak insanı doğrudan ona doğru ittiriyor. Global düşünmeyi ürününüze, şirketinizin yapısına, dokümantasyonunuza, iletişim kurma şeklinize, bütün yapılanmanıza yansıttığınız bir sürecin sonucunda da şimdi işte adını saydığımız, aslında birçok sıralamada Türkiye'nin üzerinde bulunan İsviçre, Amerika gibi birçok ülkeye ürünümüzü memnuniyetle ve çok yüksek oranda, yani retention period oranı %90'ın üzerinde bir oranla kullandırtır olduk. Bu bizim ihracatçı şapkamız. Zaman içerisinde daha güzel bir katkı sağlamak bize kısmet oldu. O çalışmayı da TİM'le birlikte gerçekleştirdik. Üzüldüğümüz şey şuydu, dedik ki Türkiye'nin 81 ili var ancak ihracatının %80'ini 10 ilimiz gerçekleştiriyor. Bu bizim için çok olumsuz bir istatistik. Yani bu kadar renkli bir ülke ve neredeyse her şehrin kendine ait bir kültürü, kendisine özgün ürünleri olan bir ülkede böylesine bir adaletsiz ihracat dağılımı vardı. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Biz buna yazılımcı bakış açısıyla ve bizim asıl özelleştiğimiz alan olan büyük veri analitiği bakış açısıyla nasıl güçlendirebiliriz diye bir dert edindik. Bu derdin sonucunda da ihracatçılarımıza yeni pazar buldurtabilmek için verinin gücünü kullandırmaya karar verdik. Bu çalışma 2018 yılında ilk versiyonu gerçekleştirildi. Hala tüm sanayicilerimiz, ihracatçılarımızın kullanımına açık, tüm dünyaya açık. İhracatradar.com internet adresi v2.ihracatradar.org olması lazım. Burada sattığınız ürünü ya da hedef ülkenizi seçerek o ülkenin hangi başlıklarda alım yaptığını, sizin yerinize hangi ülkelerden aldığını, birim fiyatın değişimini, geçmişten bugüne o ürün başlığındaki alım seyrinin ve trendlerinin nasıl ilerlediğini görme şansınız var. Özellikle hocamızın belirttiği gibi bu tür değişimlerin başladığı zamanlarda ülkelerin dış ticaretteki davranışları da başkalaşıyor. Bunu veri üzerinden doğrudan oraya ekmenize gerek kalmadan analiz edebildiğiniz ve hatta en sonunda hedef pazarınızı seçtiğinizde bir ihracatçının ihtiyacı olan diğer bilgileri de bulabileceğiniz. Diğer bilgiler neler? O ülkenin yönetim şekli, para birimi, o ülkedeki fuarlar, etkinlikler vesaire gibi bilgileri de bulabileceğiniz bir platforma dönüştürdük. Bunu şu anda oldukça önemli bir kitle kullanıyor, yıllardır kullanıyor. Yeni versiyonu yapıldı bundan 2 yıl önce. Ardından benzer bir çalışmayı Aktif Bank'la gerçekleştirdik. Aktif Bank'ın hedefinde de Afrika vardı. Afrika hala Türkiye için çok önemli bir pazar. O bölgedeki ihracatçının aradığı ve ihtiyacı olan bilgilerle bu defa onları donattık. Bu başta söylediğim, yani 18 yıl önce ilk başladığımızdaki ülkemize nasıl bir katkı sağlayabiliriz perspektifinde bizi mutlu hissetmemize sağlayan sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda mesleki ve şirket tatmini açısından da müthiş bir proje oldu. Şirketimize dönersek Turboard ne yapar? Ben bilgisayar mühendisiyim ve şirketimiz bir yazılım şirket dedim. Ancak biz özelleşmiş bir yazılım şirketiyiz.
sadece ve sadece iş zekası yapıyoruz. Bizim adını Turboard dediğimiz iş zekası yazılımımız şu anda dünya üzerinde 300 binin üzerinde kullanıcısı olan bir platforma dönüştü. Bu platformun belki yine ekonomik olarak şöyle bir farklılığı var. Bizim sektörümüzdeki şirketler çoğunlukla yatırım alırlar ve büyümeleri bu şekilde gerçekleşir. Globale açılmak genelde o yatırımın hemen arkasından gelir. Biz bugüne kadar bootstrap geldik, hiç yatırım almadık. Bu tamamen bir %100 Türk şirketi. 2 kişi olarak kurulduk. Şu anda 110 kişiyiz ve bütün bu globalleşme yolculuğu da bu ekiple gerçekleşti. Ben soru almaktan, sizin yorumlarınızı duymaktan ya da Vahap Bey'in bana başka sorular varsa onları yanıtlamaktan çok memnun olurum. Ben bir şeyi merak ediyorum. Sizin yaptığınız iş ihracatçıların önünü nasıl açtı? Onun ölçümleyebiliyor musunuz? Şöyle, yapılan ihracatın ne kadar arttırıldığını. Ya, evet, öyle bir ölçümleme var mı? İşte, öyle bir net ölçümleme yok. Tamamen dış dünyaya açık olduğu için aslında şöyle, sadece Türkiye'den de kullanılan bir uygulama değil bu arada. Dünyanın her yerinden kullanılıyor. Belki özünde tam olarak yaptığı şeyi söylemek mantıklı olabilir. Şimdi bizim orada yaptığımız sadece veriyi alarak aldığımız veri dünya ticareti verisi. GETIP, altılı GETIP kodlarında dünyanın bütün ticaretin ikili değişimlerle, alan ve satan değişimlerle detaylarını paylaşmak. Burada tabii ki TİM'in, yani Türkiye'nin ihracatı, biz kamerayı Türkiye'ye koyuyoruz. Dünya üzerinde birçok alım satım gerçekleşiyor ama bizim kameramızı koyduğumuz yer Türkiye. Türkiye'nin sattığı ürünleri kimler alıyor? Türkiye'den almamaları durumunda kimden alıyorlar? Ya da Türkiye'den o birim fiyat alırken diğerlerinden ne kadar birim fiyata alıyorlar gibi perspektifler. Söylediğiniz analiz henüz maalesef yok. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hakan ederim. Güldağ galiba bir soru soracak. Ben de eğer ya dün biz gazetede, şimdi üniversite tercihleri yapıyor ya Yasemin Hanım, yani hocalarımız ve iş dünyası, yani hem akademi hem iş dünyasıyla birlikte 2 bölümden oluşan toplantılar yaptık. Yani gençlerimiz neye göre, nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağız ki gençlerimiz neye göre tercihlerde bulunsun, ana soru buydu. Orada hem akademi dünyasının hem iş dünyasının üzerinde birleştiği bir şey var. Bu yazılım meselesi çok önemli. Yani herkesin de ihtiyacı burada. Ve tabii yazılımcılarımızın şu anda ciddi şekilde dışarıya da çalıştığını, Türkiye'de de olsalar, Evet. giderek de çalıştıklarını biliyoruz. Siz şimdi işe zaten bu hikaye bir yazılım hikayesi, omurgası itibariyle. Bütün bu yazılım ve önümüzdeki dönemde dijitalleşmeyle iş dünyası nasıl başa çıksın? İhracat için ne ifade edecek bu yazılım ve dijitalleşme? Bir onu merak ediyorum sizin perspektifinizden. Bir de bu e-ticaret şimdi çok hızlıca gelişiyor. E-ihracat meselesi için şimdi 7 Temmuz'da bir düzenleme de çıktı bununla ilgili ama o daha çok içeriği ilgilendiriyor. Ne gibi adımlar atılsa, siz şimdi dünyayı da yakından izliyorsunuz. Ben bildiğim kadarıyla en son Dünya Satranç Federasyonu'na da bir yazılım sattınız değil mi? Öyle bir şey var. Turboard sektör bağımsız, coğrafyası ve sınırları olmayan bir uygulama. Herkesin kullanabileceği. Siz soruyu anladınız, Evet, ben size anladım. bırakayım. Tamam. 2 açıdan toparlayayım. Birincisi, yazılım gerçekten çok avantajlı bir sektör. Benim de 2 oğlum var. 2 oğlumun da bilgisayar mühendisi olmasını çok isterim. Doktor arkadaşlarıma sorunca kesinlikle olmasın diyorlar ama gerçekten de hiçbir milleti, coğrafyası, sınırları olmayan bir meslek. Ve yine hocamızın bahsettiği, başkanımızın da belirttiği yüksek teknolojiyle eğer büyüyeceksek de ihtiyacımız olan altyapı ve insan kaynağı mutlaka buralarda yer alıyor. Dolayısıyla şu anki akademik tercihlerde mutlaka üst sıralara alınması gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi ikinci kısımla birinci kısmı tekrar şöyle bağlayayım. E-ticaret, e-ihracat kısmı ve bizim ülkemizin ihracatta buna nasıl katkı sağlayabileceği açısından bence başta şuna bir dikkat etmemiz lazım. Yazılımlar, oyun yazılımları, mobil uygulamalar ve kurumsal yazılımlar olarak ayrılırsa, şimdi bizim uygulamamız kurumsal yazılımlar kategorisinde yer alan bir uygulama
Kurumsal yazılımlar içerisinde şöyle bir handikap var. Çoğunlukla da şirketlerin düştüğü büyük handikap budur. Ürünün lokal başlaması ve sonra lokal başladıktan sonra globalleşememesi. Bazı konular için bu maalesef çok da büyük bir sorun. Çünkü bazı şeyler gerçekten çok lokal. Örneğin hukukla ilgili bir şey yapıyorsanız her ülkenin hukuk sistemi ayrı. Dolayısıyla mecburen bir noktada daha lokalize olmak zorunda ama orada tamamen o lokallikle başlayıp yani tek bir ülkeymiş gibi davrandığında o ürünün sonradan globalleşmesi gerçekten çok zor. Dolayısıyla lokal dahi olsa onun farklı lokaller için çalışabilecek bir uygulama olarak planlanması çok önemli. Şimdi buradan e-ticarete şöyle bağlamak lazım. Ticaretin de yani özellikle muhasebe tarafı, ödemeler sistemi, bankacılığı yine lokal kısmı ama eğer buna başlarken yine global düşünerek başlarsak o zaman çok iyi bir yatırım yapmış oluruz. Yani sürdürülebilir ve geleceğe vaat eden bir yatırım. Yok yine bugün çok hızlı para kazanalım, çok hızlı büyüyelim kafası yaptığımızda içinde bulunduğumuz coğrafyada iyi performa eden ama geleceği maalesef daha yavaş olan bir uygulamaya dönüşebilir. Bu mantıklı uygulamaların geliştirilmesi ve yazılım altyapısının kullanılması çok önemli. Söylediğiniz handikap maalesef geçerli. Çok kıymetli bir insan kaynağı var. Bu insan kaynağını ülkemizin kaybettiği gibi bütün dünya kaybediyor. O coğrafyasının olmaması her ülke için büyük bir risk arz ediyor. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.